Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte çok güzel, çok şık, çok kolay bir patik yapacağız. Ben patiğimde koyu kahve, krem ve turuncu tonlarında 3 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim ise 3 numara hanımlar. Hemen sizlere modelimi de göstereyim. İşte modelimiz bu şekilde. Çok güzel, şık, kolay bir patik oldu hanımlar. 5 şiş patiğe yeni başlayacak olan hanımların da rahatlıkla yapabileceği bir model oldu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi bir kenara bırakıyorum. Patiğimize başlayacağız. Her zaman olduğu gibi burun kısmından 12 ilmek olarak başlıyoruz hanımlar. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. İpimi düzelteyim. Şu 11, şu da 12. ilmeğim. 12 ilmeğimizi attık hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde hanımlar ikinci şişimi alıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Sırasıyla hepsini ters örüyorum. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Bu aşamada artık tamamen düz örgü uygulaması yapacağız. 5 şişe de geçeceğiz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. 12 ilmeğim vardı. 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım ilmeklerimi. Şimdi hanımlar hiç geri dönmeden 3. şişimize ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimizi hemen şu kenardan bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de başlangıç yerlerimiz sık olduğu için tığımdan yardım alıyorum. Sırasıyla başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek bu şekilde ilmek çıkartıp şişimize takıyoruz. 3 ilmek oldu burada. Şu 4. ilmeğim. Şu 5. Şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım hanımlar. Şu 1. ilmeğim. 2. 3. Şu 4. ilmeğim. Şu 5. ilmeğim. Ve şu son kenar ilmek yerine bakın şu kenara girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. 6. 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz oldu. 5. şişimi aldım hanımlar, örmeye başlayacağım. Bir sıra 4 şişimizdeki 6 ilmeğimizi de düz olarak öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Şu anda 2. şişimdeyim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. 3. şişime geldim. Çok pardon. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz öreceğim. Hani ilk başlarda bu şişler biraz karışık gibi görünebilir fakat birkaç sıra ördükten sonra şişler yerli yerine oturacak. 4. şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Böylece hanımlar bir sıra örmüş olduk. Evet. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Yani başlangıç yerindeyiz. Hanımlar patik burnunda şimdi artırmalarımızı yapacağız. Artırma işlemini şöyle patik burnumuza şöyle baktığımız anda şu sağ ve sol kenardan yapacağız. Bu orta kısımlardan artırma yapmayacağız. İlk şişimizdeyiz. Bakın kenarımız hemen başta sağ tarafta. 1. şişimde 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şuradaki ilmeğimin kenarına şuraya giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. 1. şişimizde 7 ilmeğimiz oldu. 2. şişimize geldik. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 7 ilmeğimiz oldu. 3. şişime geldim. Burada da kenar baktığımız anda hemen başta. 2 ilmek örüyorum. 1,
2. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimizde 7'şer ilmeğimiz oldu. 4. ve sonuncu şişimize geldik. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık hanımlar. Şimdi bir sıra 4 şişimizdeki 7 ilmeğimizi de artırma yapmadan düz olarak öreceğiz. Bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada artırma yapmıyoruz hanımlar. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de ördüm. Üçüncü şişime geldim. Hanımlar 3 ve 4. şişlerimdeki ilmeklerimi de yine düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet, 4. şişimdeki 7 ilmeğimi de düz ördüm. Tekrar başlangıç yerine geldik. İlk şişimdeyim. Artırmaları yine yapacağız. İlk 1. şişimde 2 ilmek örüyorum kenardan. Hemen ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 1. şişimde 8 ilmeğim oldu. Şimdi de hanımlar 2. şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altına, yani şuraya giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmeğim oldu. 3. şişime geldim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4 şişteki ilmek sayıları da eşit olacak. 4. şişimdeyim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüp kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altına şuraya giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişte de 8'er ilmek oldu şimdi. Hanımlar, şimdi bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz. Bir sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnumuzu böyle tamamlayacağız. Ben bu patiğimde her bir şişimde 15'er ilmek olana kadar artırma yaptım. Ardından modelimi kurdum. Modelimiz 6 ilmek ve katları üzerine kurulduğu için her bir şişe 15'er ilmek yapınca 4 şişteki ilmek sayısı 60 oluyor. 60 da 6'nın katı olduğu için bakın modelimiz tam denk geliyor kenarlarda da. Bunu göz önünde bulunduralım hanımlar. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte model kurulumuna başlayacağız. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Şimdi modelimize başlayacağız. Modelimiz hanımlar 7 sıradan oluşuyor. Her 7 sırada bir kaydırmalı olarak aynı modeli tekrar ediyoruz. Şimdi modelimize başlıyoruz. İlk şişimdeyim. Modelde 1. sıradayız. İlk 3 ilmeğimi yine kahve ipimle düz olarak örüyorum. 3 kahveden sonra buraya bir tane krem ekleyeceğim. 1 ilmek krem. Hemen krem ipimin ucunu hanımlar burada kahve ipime bağlıyorum. Patiğimiz sağlam olsun, sökülmesin diye. Düğümümü attım. 3 kahve ile başladım, 1 krem ördüm. Devamında 5 kahve 1 krem olacak şekilde ilmekleri örüyoruz. Bakın 4 oldu. Şu 5. kahverengi ilmeğim, yanına bir tane krem örüyorum. Bu aşamada hanımlar şu arka ip geçişlerinde ipleri şöyle sıkmayalım. Patiğimiz gergin durur, model güzel düşmez. Arkada ipleri şöyle biraz esnek bırakalım. Tekrardan 5 tane kahve örüyorum. 3, 4, 5. Bir tane krem öreceğim. İkinci şişimden devam ediyorum. 1 krem. Yeniden 5 kahve. 3, 4, 5. Bir tane krem. 5 ilmek kahve örüyorum. 3, 4, 5. 1 ilmek krem. Yeniden 5 tane kahve örüyorum. 2 oldu. 3, 4, 5. Bir tane krem. 3. işimden devam ediyorum şu anda. 5 kahve 1 krem olacak şekilde modeldeki ilk sıramızı örüyoruz hanımlar. Yine 5 kahvemi örüyorum.
Dördüncü şişime geldim. Bir tane krem. Devam ediyorum. 5 kahve, 2, 3, 4, 5. Bir tane krem. 5 tane kahve, 3, 4, 5. Bir tane krem ve son 2 ilmeğimi kahve ipim ile ördüm. Modelde hanımlar ilk sıramızı tamamladık. Geldik ikinci sıramıza. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi kahve ile örüyorum. Ardından kremimi aldım. 3 tane krem. 1, 2, 3. 2 kahve ile başladık. 3 krem ördüm. Modelimiz 3 kahve 3 krem olacak şekilde devam edecek hanımlar. Bakın 3 ilmek kahverengi ördüm. Yanına 3 tane krem örüyorum. Tekrardan 3 tane kahverengi ördüm. 3 tane krem. Şu 1. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu 2. Şu da 3. Yeniden 3 tane kahverengi örüyorum. 3 tane krem. 3 tane kahverengi örüyorum. 3 tane krem. Yeniden 3 kahve. 3. şişime geldim hanımlar. Burada da ikinci kahvem. 3. kahvemi de ördüm. 3 krem. Modelin ikinci sırası 3 kahve 3 krem olacak şekilde örülüyor. Yeniden 3 ilmek kahverengi. 3 tane krem. Şu birinci kremim. Şu 2. Şu da 3. Yine devam ediyorum. 3 tane kahve. 3 tane krem. Yeniden 3 tane kahve. 3 tane krem. Ve sonuncu ilmeğimi kahve ile ördüm. Modelde ikinci sıramızı tamamladık. Geldik şimdi modelimizde 3. sıramıza. İlk ilmeğimi kahve ile örerek başlıyorum. Bir tane kahve ördüm. Devamında 2 krem, 1 kahverengi. 2 krem, 1 kahverengi. 2 krem, 1 kahverengi. 2 krem, 1 kahverengi. 2 krem. Devam ediyorum ikinci şişimden. 1 tane kahverengi. 2 tane krem. 1 tane kahverengi. 2 krem. 1 kahverengi. Modelimizin 3. sırası da böyle hanımlar. 2 ilmek krem örüyoruz. 1 tane kahverengi. En son 2 kremimi ördüm. 3. şişimden devam edeceğim şimdi. Yeniden 1 kahve 2 krem olacak şekilde ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. İki tane krem, 1 kahve, 2 krem. 4. şişime geldim. 1 kahvemi örüyorum. Yeniden 2 krem, 1 kahve olacak şekilde ilmeklerimi örüyorum hanımlar. Tekrar 2 krem, 1 kahve ve son 2 ilmeğimi krem ile ördüm. Şimdi geldik modelimizde 4. sıramıza hanımlar. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. 2 ilmek krem ördüm. Yanına 3 tane kahve öreceğim. Modelde 4. sıramız. 3 kahve. 2 krem ile başladık. 3 kahve ördük. Modelin devamında 3 krem 3 kahve olacak şekilde ilmekleri örüyoruz. 4. sıramızı da bu şekilde yapacağız. 3 tane kahverengi. 3 tane krem. Tekrar 3 tane kahverengi öreceğim. Bakın hanımlar, şeklimiz böyle. Siz de hatta örerken bir kontrol edin. Desenimiz bu şekilde oluyor. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu ikinci kahve ilmeğim. Şu da 3. Devam ediyorum. Yanına 3 tane krem. 3 kahve. 3 krem. 3 ilmek kahve.
3 tane krem. 3. şişimden devam edeceğim. Şu 2, şu 3. kremi. Yanına 3 ilmek kahverengi. 3 tane krem. 3 kahverengi. Yine 3 tane krem örüyorum. 3 tane kahve. 4. şişimdeyim. Şu 2. Şu da 3. kahve ilmeğim. Tekrardan 3 tane krem. 3 kahve. 3 krem. 3 kahve. Ve son bir ilmeğim kaldı. Bunu da krem ile ördüm. Modelde hanımlar 4. sıramızı tamamladık. Geldik modelimizde 5. sıramıza. Bu sıramızda hanımlar ilk ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. Modelde 5. sıramız. Sonra kahve ipimi aldım. 5 kahve 1 krem olacak şekilde ilmeklerimizi modelimizin 5. sırasında örüyoruz. Bakın 5 kahve 1 krem. 5 ilmek kahverengi. 1 ilmek krem. Yeniden 5 kahverengi, böyle devam ediyor hanımlar. Bakın şeklimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Model yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor artık. 2. şişinden devam ediyorum. 2 kahve örmüştüm. Şu 3, şu 4, şu da 5. Yanına bir tane krem örüyorum. 5 ilmek kahve, 1 krem. 5 ilmek kahve örüyorum. 3. şişimdeyim. 1 krem diye devam edeceğim. Hemen krem ile buraya 1 ilmek örüyorum. Yine 5 kahve, 3, 4, 5. 1 krem. 5 kahve, 4, 5. 1 krem. Yeniden 5 ilmek kahve öreceğim. 4. şişimdeyim. Şu 3. 4, 5. kahve ilmeğim. Yanına 1 krem. 5 kahve, 1 krem, 5 kahve ve 5. sıramızı burada tamamladık. Şimdi geldik hanımlar modelimizde 6. sıramıza. Bu sıramızda artık turuncu ipimizi kullanacağız. Şöyle turuncumu da hazırlayayım. Hanımlar burada yapacağımız işlem şu. Bakın ilk ilmeğimi turuncu ile örerek başlayacağım. Bakın buraya bir turuncu ekliyorum. Krem ipimiz bekliyor. Şu an kremi kullanmayacağız. Bir turuncu ördüm. Hemen turuncu ipimin ucunu hanımlar burada şöyle kahve ipime bağlıyorum. Modelde 6. sıramız bu. 6. sıramız. Bir turuncu ördüm. Model şöyle devam edecek. 2 kahve, 1 turuncu. 2 kahve, 1 turuncu. 2 kahve, 1 turuncu. 2 kahve, 1 turuncu. 2 kahve ördüm. Bakın hanımlar şeklimize. Görüntümüz böyle. 2 kahve, 1 turuncu olacak şekilde 6. sıramızı bu şekilde yapıyoruz. Hemen 2. şişime geldim. Burada da yine hemen sıradaki bir ilmeğim turuncu. 2 kahve, 1 turuncu. 2 kahve, 1 turuncu. Devam ediyorum ilmeklerimi bu şekil örmeye. 2 kahvemi ördüm. 3. şişimdeyim hanımlar. 1 turuncu diye devam edeceğim burada da. Şu 1 turuncu ilmeğim. Yeniden 2 ilmek kahve, 1 turuncu. 2 kahve, 1 turuncu. İlmeklerimiz bu şekilde örülüyor. Dördüncü şişime geldim. En son hanımlar 2 ilmek kahve örmüştüm. 1 turuncu diye devam ediyorum. 2 kahve, 1 turuncu. 2 kahve, 1 turuncu. 2 kahve, 1 turuncu. 2 kahve, 1 turuncu ve son 2 ilmeğimi de kahverengi ipim ile ördüm. Modelimizde hanımlar 6. sıramızı tamamladık. Geldik 7. ve sonuncu sıramıza. Bu sıramızda da hanımlar yapacağımız işlem şu. 6. sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Turuncu ilmeklerimi turuncu ipim ile örüyorum.
Kahverengi ilmeklerimi kahverengi ipim ile. Yani 2 kahve, 1 turuncu olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz hanımlar. 7. sıramız 6. sıramız ile aynı örülüyor. Bakın bir turuncumu ördüm. Tekrar 2 kahve. İkinci şişimden devam ediyorum. Yine turuncu ilmeğimi turuncu ipim ile örüyorum. Kahverengi ilmeklerimi kahverengi ipim ile örüyorum. 1 turuncu, 2 kahve, 1 turuncu, 2 kahve, 1 turuncu, 2 kahve. Üçüncü şişimdeyim. 1 turuncu, 2 kahve, 1 turuncu, 2 kahve, 1 turuncu, 2 kahve, 1 turuncu, 2 kahve. Bu şekilde modelimizde 7. sıramızı tamamlıyoruz. Geldik 4. işimize. Yine burada da ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Bu arada turuncu ipimde kesik çıktı. Ya şu an fark ettim. Neyse, canımız sağ olsun. Turuncu ilmeklerimi turuncu ipim ile, kahverengi ilmeklerimi de kahverengi ipim ile ördüm. 7 sıradan oluşan hanımlar, ilk modelimizi bakın şu şekilde tamamladık. Modelimiz her 7 sırada bir aynı şekilde kuruluyor, fakat dediğim gibi kaydırmalı bir model hanımlar. Şimdi ikinci modeli kaydırmalı olarak nasıl yapacağız anlatacağım. Şimdi ikinci modeli başlıyoruz. Modelin 1. sırasındayız hanımlar. 7 sıradan oluşan ikinci model. Modelin 1. sırası. Bu sıramızda hanımlar turuncu ipimiz bekleyecek. İlk ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. 1 ilmek krem. Devamında 5 kahve 1 krem olacak şekilde ilmekleri örüyoruz. Bakın 5 ilmek kahvemi ördüm. Yanına bir tane krem örüyorum. Tekrardan 5 tane kahvemi örüyorum. Yanına bir krem. Yeniden 5 kahve, 1 krem diye devam edecek hanımlar. Şimdi diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de aynı şekilde 5 kahve, 1 krem olacak şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi de bu ikinci modelde 2. sıradayız. Bu sıramızda da hanımlar ilk 2 ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. 2 tane krem ile başlıyorum buraya. Şu bir, şu da ikinci kremim. 2 krem ile başladık. Devamında 3 kahve 3 krem olacak şekilde ilmekleri örüyoruz. 3 kahvemi ördüm. Sıra 3 kremimde. Tekrardan 3 tane kahve, 3 tane krem, bu şekilde devam ediyoruz. Buradaki son ilmeğimi kahve ile ördüm. İkinci ve üçüncü kahvemi ikinci şişimden alarak örmeye devam edeceğim. Modelde 2. sıramızda böyle. Diğer 3 şişimizi de 3 kahve 3 krem olacak şekilde örelim gelelim. İlmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Şimdi de modelimizde 3. sıradayız. Bu sıramızda da 1 kahve örerek başlayacağım. İlk ilmeğimi kahve ördüm. Devamında 2 krem, 1 kahve, 2 krem, 1 kahve, 2 krem, 1 kahve, 2 krem, 1 kahve, 2 krem, 1 kahve olacak şekilde modelimiz devam edecek. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 4. sıradayız. Bu sıramızda da ilk 2 ilmeğimi kahve ile örerek başlıyorum. Sonrasında 3 krem. Modelin devamı 3 kahve 3 krem olacak şekilde devam ediyor. 4. sıramız böyle. İkinci modelimizin 4. sırası. 3 krem ördüm. 3 kahve. Tekrardan 3 krem diye devam edeceğim. Şeklimiz bu. Diğer 3 şişimizi de aynı şekil örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi de modelimizde 5. sıradayız. Bu sıramızda ilk 3 ilmeğimi kahve ile örerek başlıyorum. Yanına bir tane krem ördüm. Devamında 5 kahve 1 krem olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Modelimizde 5. sıramız. 1 kremimi ördüm. Tekrardan 5 kahve. İkinci şişimden 1 krem diye devam edeceğim. Diğer 3 şişimizi de 5 kahve 1 krem olacak şekilde örelim gelelim.
Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi de ikinci modelimizde 6. sıradayız. Bu sıramızda krem ipimizi kullanmayacağız. Kahve ve turuncu iplerimizi kullanacağız. Öncelikle ilk ilmeğimi turuncu ile örerek başlıyorum. Devamında 2 kahve, 1 turuncu olacak şekilde ilmeklerimi öreceğim. Tekrar 2 kahve, yanına 1 turuncu. 2 ilmek kahve örüyorum. 1 turuncu. 2 kahve, 1 turuncu, 2 kahve, ikinci şişimden 1 turuncu diye devam edeceğim. 6. sıramızda böyle. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, 6. sıramızı tamamladık. Şimdi 7. sıramızdayız. Bu sıramızda bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağım. Turuncu ilmeklerimi turuncu ipim ile örüyorum. Kahve ilmeklerimi de kahverengi ipim ile örüyorum. Yani 1 turuncu, 2 kahve olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. İkinci modelimizin son sırasıydı bu. 1 turuncu, 2 kahve, 1 turuncu, 2 kahve, böyle devam ediyoruz. Bu şekil. Diğer 3 işimizi de aynı şekil örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. İlk 2 modelimizi bitirdik. 7 sıradan oluşan ilk modelimiz bitti. 7 sıradan oluşan ikinci kaydırmalı modelimiz de bitti. Şimdi tekrardan 7 sıradan oluşan bir diğer modelimizi yapacağız. Birinci model ile 3. model ayrı hizada aynı şekilde olacak. Yani ilk modele başladığımız aşamadaki işlemleri şimdi tekrar edeceğiz. İlk modelimize başlarken bu başlangıçta 3 kahve ile başlamıştık. 3 kahve, bir yanına 1 krem örmüştük. 1 ilmek krem. Modelin devamında 5 kahve 1 krem olacak şekilde ilmekleri örmüştük. Şimdi bu 3. modelin ilk sırası oluyor. Modelimiz bu sıramızda 5 kahve 1 krem olacak şekilde devam edecek. Diğer 3 işimizi de aynı şekil örelim gelelim. Şimdi de modelde 2. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda da ilk 2 ilmeğimi kahve ile örüyorum. Sonrasında 3 krem, 3 kahve olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Bu 3. modelin 2. sırası. 3 tane krem, yanına 3 tane kahve. Tekrar 3 krem diye devam edeceğiz. Bu şekilde. Diğer 3 işimizi aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi 3. modelimizin 3. sırasındayız. İlk ilmeğimi kahve ile örerek başladım. Kremimi alıyorum. 2 krem, 1 kahve, 2 krem, 1 kahve, 2 krem, 1 kahve, 2 krem, 1 kahve, 2 krem, 1 kahve diye 3. sıramız örülecek. Diğer 3 işimizi de örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi de modelde 4. sıradayız. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. Yanına 3 tane kahve öreceğim. Modelimiz 3 krem 3 kahve olacak şekilde devam edecek. Bakın 3 krem ördüm. Yanına 3 kahve. 3 krem örüyorum. 3 kahve diye devam edeceğim. Bu şekilde. 4. sıramız bu. Diğer 3 işimizi de aynı şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 5. sıradayız. Bu sıramızda ilk ilmeğimi krem ile örerek başladım. Devamında 5 kahve 1 krem olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğim. 5 kahve 1 krem. 3. modelde 5. sıramız bu şekilde. 5 kahve 1 krem. Yine 5 kahve diye devam edeceğim. Bu şekilde. Diğer 3 işimizi de aynı şekil örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 6. sıradayız. Bu sıramızda krem ipimiz bekleyecek. Turuncu ve kahve ipimizi kullanacağız. İlk ilmeğimi turuncu ile örerek başladım. Yanına 2 tane kahverengi. 1 turuncu, 2 kahverengi. 1 turuncu, 2 kahverengi. 1 turuncu, 2 kahverengi. 1 turuncu, 2 kahverengi. 3. modelin 6. sırası da bu. Diğer 3 işimizi de aynı şekilde örelim gelelim.
Evet hanımlar, şimdi de modelde 7. ve sonuncu sıradayız. Bir önceki sıradaki işlemin aynısını yapıyorum. Turuncu ilmeklerimi turuncu ipim ile, kahverengi ilmeklerimi de kahverengi ipim ile örüyorum. Yani bir turuncu, iki kahverengi, bir turuncu, iki kahverengi, bir turuncu, iki kahverengi. Bu şekilde ilmekleri tamamlayacağız. Diğer 3 işimizi de örelim, gelelim. Evet hanımlar, böylece 3. modeli de 7 sıradan oluşacak şekilde ördük, tamamladık. Şimdi 4. modele geçeceğiz. Fakat 4. modelimizi hanımlar yarım yapacağız, tam yapmayacağız. Yani 4. modelimiz toplamda 5 sıradan oluşacak. 5 sıradan. Şimdi 4. modelin ilk sırasındayız hanımlar. Artık son bölüme geldik. Bu bölümde ilk ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. Yanına 5 tane kahve öreceğim. Artık hanımlar turuncu ipi de kesip bağlayabiliriz. Arkaya düğümleyebiliriz. Çünkü turuncuyu artık kullanmayacağız. Bir krem ördüm. Yanına 5 kahve. Tekrardan bir krem, 5 kahve diye devam edeceğiz. Bu ilk sıramızdı. Diğer 3 işimizi de aynı şekilde örelim, gelelim. Evet hanımlar, 4. modelde şimdi 2. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. 2 tane krem. Devamında 3 kahve, 3 krem olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. 3 krem ördüm, yanına 3 kahve. Tekrardan 3 tane krem örüyorum. 3 kahve diye devam edeceğim. Bu şekilde. Diğer 3 işimizi de örelim, gelelim. İlmeklerimi ördüm, geldim hanımlar. 4. modelin 3. sırasındayız. Bu sıramızda ilk ilmeğimi kahve ile örerek başlıyorum. Devamında 2 krem, 1 kahve, 2 krem, 1 kahve, 2 krem, 1 kahve, 2 krem, 1 kahve, 2 krem, 1 kahve olacak şekilde ilmekleri örüyoruz. Diğer 3 işimizi de örelim, gelelim. Evet hanımlar, şimdi de 4. modelin 4. sırasına geldik. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi kahve ipimle örerek başlıyorum. Yanına 3 tane krem. Devamında 3 kahve, 3 krem olacak şekilde ilmekleri örüyoruz. Tekrar 3 ilmek kahve örüyorum. Yanına 3 tane krem öreceğim. Bu şekilde. Diğer 3 işimizi de örelim, gelelim. Evet hanımlar, şimdi de 4. modelimizin 5. sırasındayız. 4. modelimiz sadece 5 sıradan oluşuyordu. Bu şekilde, yani modelde son sıradayız. Bu sıramızda ilk 3 ilmeğimi kahve ile örüyorum. Yanına 1 tane krem. Devamında 5 kahve, 1 krem olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. 5 kahve, 1 krem, 5 kahve, 1 krem olacak şekilde ikinci şişten devam edeceğiz. Diğer 3 şişimizi de bu şekilde örelim, gelelim. Evet hanımlar, modelimizi tamamladık. Modelimiz bitti. Şimdi yapacağımız işlem şu: ilmeklerimizin tamamını ana renk ipimiz olan kahve ile düz olarak öreceğiz. Artık krem ipimizi de kesip arkaya bağlayabiliriz. Çünkü modelin devamında artık sadece kahve ipimizi kullanacağız. Bu şekilde bakın, ilk şişimdeki ilmeklerimin hepsini kahve ipimiyle düz ördüm. Şimdi hanımlar, 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca, 2 sıra derken 4 şişimizi bir kere dolanacağız. Ardından bir daha dolanacağız. 2 sıra olacak. 2 sıra örelim, gelelim. Ardından bilek ayrımını yapacağız. Evet hanımlar, 2 sıra boyunca ilmeklerimi kahve ipimle düz ördüm, geldim. Şimdi ilk şişimdeyim. Bilek ayrımını yapacağız. Hanımlar, ilk şişimde son bir ilmeğim kalana kadar örüyorum. Normal düz örmeye devam ediyorum. Bakın, burada son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu 2 ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi
ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında böyle ilmekleri yer değiştiriyoruz burada. Sebebi şu, bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Bu arada ilmekler arasında ayrık bir görüntü oluşmuyor. Şimdi ikinci şişime geldim. Hanımlar, bu aşamada patiğimizin şu arka bölümüne geçmiş bulunuyoruz. Ben bu bölümlere 7'şer ilmek haroşa ördüm bilek kenarlarına. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi hanımlar, ilk 7 ilmeğim haroşa, ikinci şişimdeki ilk 7 ilmeğimi bilek kenarı düz olarak örüyorum. Şu 6, şu 7. ilmeğim. 7 ilmek haroşamı düz ördüm. Şimdi devamında gelen ilmekleri de yine düz örmeye devam edeceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunmaktayız. Bu arka bölümde ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Şu anda ön yüzdeyiz, ilmekleri düz örüyoruz. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz hanımlar. Bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Son şişime geldim. Burada da ilmeklerimi düz öreceğim. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz burası. Bakın son 7 ilmeğim haroş olacak burada. Ben haroşayı her iki tarafta da düz ördüğüm için burada da yine düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına kadar geldik. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz hanımlar. Şu anda geri döndüm. Burada ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğim haroşa olduğu için düz öreceğim. Şu 6, şu 7. Bakın ön yüze bir diş haroşamız oluştu. Devamında gelen diğer ilmekleri de arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters öreceğim. Hanımlar, patiğimizin arkasında yapacağımız işlem başka bir şey yok yani. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzde düz örgü, arka yüzde de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece kenarlardaki 7'şer ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Başka bu arka bölümde yapılacak, anlatılacak, gösterilecek bir detay yok. Bilek ayrımı yaptım. Son şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Bakın son 7 ilmeğim kaldı hanımlar. Bilek bölümündeki son 7 ilmeğim haroşa. Bunu düz örmeyi unutmuyorum. Çünkü kenarlara haroşa düşmesi gerekiyor. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına kadar ördüm. Bakın geri dönüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Öncelikle yine kenardaki 7 haroşamı düz öreceğim. Ön yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de bilek ayrımına kadar düz olarak öreceğim. Patiğimizin arkası bundan ibaret hanımlar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Şöyle baktığımız anda buralarda birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda 15 diş, 15 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam denk geldim. Bu aşamada hanımlar, sizler patiğinizi örerken, bu arka bölümü örerken mutlaka ayağınıza giyin patiğinizi, bir ölçün. Patiğinizin şu arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre patiğimizin arka bölümünü örelim, gelelim, ardından topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü tamamladım. Geldim 15 diş haroşamı yaptım. Bu aşamada sizlere şöyle boy olarak ölçüsünü de vereyim. Hani 15 haroşa ile kaç santim olmuş boyumuz. Bakın burundan itibaren tutuyorum. En son bölüme kadar 21 santim örmüşüm hanımlar burayı. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın şu orta bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi şöyle dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben bu aşamada topuk kesiminde bize kolaylık sağlasın diye sol tarafa 26 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerin hepsini sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız hanımlar. Bu bölümde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak örüyoruz, model bütünlüğü sağlansın diye.
Öncelikle şöyle 7 haroşamı ördüm. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Şu 23. ilmeğimi yeniden öreyim. Yarım aldım. 24, 25. Hanımlar, ilk 25 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 26. ilmeği örerken öndeki ilmeği alıyorum. İkisini keserek örüyorum. 25 ilmek ördüm. 26.da kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 26 ilmek ayırmıştık. Kesim yaptıktan sonra hanımlar şu aradaki ilmekleri de bir hesaplayalım. Bakın burada 7 ilmek var. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Şu anda arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim hanımlar. Bu şekilde bakın son 7 ilmeğim kaldı. İlmeklerimi düz olarak örüyorum haroşalarımı. Tekrar geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 25 ilmek öreceğiz. 26.da kesimimizi yapacağız. Öncelikle 7 haroşamı ördüm. Sayarak örmeye devam edeceğim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ilmek ördüm. 26.da öndeki ilmeği keserek örüyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Yapacağımız işlem şu. Yine kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerimizi öreceğiz. Ön yüzde tekrardan 25 öreceğiz. 26.da kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, bu aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. İlk başta bu sol tarafa 26 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 26 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Kesim yapacağız hanımlar. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topladım. Diğer kesimlerim de şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz ve tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne aynı şekilde kesilecek hanımlar. Zaten gizli kesim olduğu için kesim yeri belli bile değil ve ilmek sayıları da her iki şişte aynı olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz aynı anda bitecek. Şimdi kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Şişlerimde son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki ilmeğimi tığıma alıyorum. Sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum. Buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Düğümleyerek, sıkılaştırarak şöyle gizliyorum. Patiğimizin iç bölümünde desen kurduğumuz krem ve turuncu iplerimizin uçlarında, video aralarında bu şekilde gizledim hanımlar. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Evet, topuğumuz şu şekilde bakın. Ayağı giyildiği anda şöyle duruyor. Gördüğünüz gibi kesim yerimiz burada, izi bile belli değil. Gayet şık, kullanışlı oluyor bu tarz topuklar. Evet hanımlar, patiğimizi bitirdik. Görüntü itibariyle şeklimiz bu. Hemen bir de manken ayağıma giydireceğim. Bir de modelimizi ayağımızda görelim. Çok güzel şık bir patik oldu. Hani ben kahve, krem ve turuncu
ipleriyle ördüm ama bu renklerle ördüm ama sizler dilediğiniz renklerle patiğinizi kombinleyebilirsiniz. Her renge yakışacak güzel şık bir model çünkü. Evet, patiğimiz bakın hanımlar, ayağımızda bu şekilde. Patiğimizin kenarları, tabanı, yanı. Hemen şöyle topuğumuza göstereyim bu şekil. Çok güzel, çok zarif oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.